Selam arkadaşlar. Almanya yolculuğu öncesi geleneksel Soner durağı arkadaşımla kalacağım birkaç gün. Böyle beraber geziyoruz. İstanbul'u gezdiriyor bana. Kendisi İzmir Balçovalı olmasına rağmen son 20 senedir yaklaşık İstanbul'da yaşıyor. Artık bir Beşiktaşlıyım. Öyle bir tura çıktık. Bir videomda da Almanya'ya tek başına diye bir videoydu. Açılış videosunda kendisi vardı. 30 saniyelik gösteriminde beni talep etti. 1,5 dakika. Çok iyi bir süre vermişsin. 36 saniye. Zaten İnanılmaz bir süre ayırmışsın bana gerçekten. Ama 1,36 saniyeden sonra zaten %80'i çıkıyor videodan. Yani o videoyu 274 bin kişi izlemiş. Yani 274 binin 274 bin Allah'tan kişi girişe gördü koymuşsun. seni. Ortalara koysaydın kimse izlemedi. Teşekkür ederim. Girişi benimle yapman çok hoş oldu. Rizgi bizimle yapmanız size şans getiriyor Hüseyin Bey. Evet bu doğal bir böyle video çekiyoruz. Ben de bayağıdır çekmedim, hamladım. Yarından sonra falan yola çıkacağım. Tabii ki uzun yol videosu gelecek. Ona da bir ön alıştırma olsun. Bir mikrofona, kameraya tekrardan bir prova yapayım diye. Böyle inşallah güzel bir video çıkar. Çok uzaklara Aynen. gitmeyiz. Yok, Buralardayız. zaten akşam rakıya gideceğimiz için Tabii. fazla ayrılamıyoruz. Beşiktaş çarşıda rakı içeceğiz. Sen o bildin bütün aşk vapurları. Rengi biraz daha turkuazlı galiba geçen gün. Evet, bazen bura Bayağı acayip bir güzel. turkuaz oluyor Değil mi? bu boğaz. Aklın çıkar yani. Aklın çıkmasın için ben o sahneyi göstermiyorum sana. Tamam. Oğlum şu gemiler böyle şey olunca, suda böyle gidince düşe yazdım. Düşe mi yazdın? Düşe yazdım. O ne demek lan? Hangi yöresel o? Düşe yazmak. Ege. Ege abi. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Kral. Tamam, arkamız Kadıköy iskelesi. Yani Evet. Beşiktaş'tan Kadıköy'e gitmek için şu arkadaki iskeleyi kullanmanız gerekiyor. Her ne kadar Hüseyin göstermese size. Gösteriyorum oğlum. Ha, Bu görünüyor. İşte geniş açı olduğu için. Şu sol taraftakilerde Top. hatta şu büyük topun bir tanesi sanırsam, Sanırsam mı? evet sanırsam çok yanlış konuşmuyor mu? Yani İstanbul'un fethinde mi, ondan sonraki süreçte mi bir yerde kullanılan toplar. Yazıyordur abi. Yazmıyor işte, öyle bir bilgilendirme yok mesela. Yani enteresan, hangi tarihte olduğu ya da ne zaman nerede döküldüğü. Bu da Denizcilik Müzesi. Çok güzel bir müze. Evet. Bilmiyorum, hiç girdin mi içine? Yok, girmedi. Şimdi- müze kartım var. Evet. Şimdi Ama oraya birazdan müzeyle girilmez. bence Türkiye'deki en güzel mimari örneklerden bir tanesi olan Beşiktaş İskelesi binasını göstereceğim. Ali Talan olması tam hatırlamıyorum. Ali Bey diyelim. Aynı zamanda hem modern hem de bütün o Osmanlı mimarisinin tam ezgi şeyleri var. Üstünde çiniler şeyini var yapan. mesela. Bunu belediye üst tarafını kütüphane yaptı. Bayağı da kalabalık oluyor gün içinde. Yani insanlar şu evet, an kütüphane mi orası? üstü kütüphane ve insanlar gerçekten oturup orada ders çalışıyorlar. Çok hoş bir bina. Ben gel seni çıkarayım yukarıya. Şimdi göreceksin zaten. Şeyi çok güzel, balkonu falan çok hoş. Şöyle de bir mimarimiz var şurada müthiş Harika ya, olarak. evet, müthiş bir mimari ya. Yani Şey diyorum. üstteki şeyler Çin'i. sanırsam 1919'da mı yapılmış acaba? O tarihleri çok yok Ve bende. iskele aynı zamanda Evet, tabii. tabii iskele canım burası. Gel buradan yukarıya çıkıyorsun. Çıkalım abi. Ya tabii bunlar elden geçmiştir. İlla ki ama hala şey var. Böyle çok da çekmeyelim diye. Ama full. Eskiden kapalıydı burası, açmışlar yeniden. Çay mı? Çay. Çay. Aynen. Ben kahve içtim çok çünkü. Evet, merhaba, kolay gelsin. İyi çalışmalar. Çayınız var mı? Çayınız. Büyük küçük orta hangisi? Olsa. Başka? Maaşına zam istiyorum. Tamam. Su alayım ya. 2 de su alalım. Güzelliğe bakar mısın? Ama burası İskele. belediye olan değil mi? Tabii bura belediyeye ait. Şunlar özel. Aha. Orası tur yol. Fiyat aynı mı? Aynı. Eskiden bunlar kaçakmış çoğu yıllar önce. Sonra işte böyle zamanla herhalde anladığım kadarıyla izinler olmuş. Tabi. Yetişemezsin abi. Çok kalabalık 20 bir şeydi ya. 20 milyon. Yani gereksiz kalabalık yani. Bu kadar kalabalığa gerek yok. Yasaklamaları lazım. Aslında artık bir İstanbul'a vizeli bir sistem getirmeleri lazım. Çay güzelmiş bu arada. Evet. İmamoğlu yaptırıyor. Kendi köyünden. Aslında çay içmek için şeye götürecektim, şuradaki bel tura. Ama Burası da çok iyiymiş ama. çayı burada gömdük artık. Ve bir tarihten çıkış. Evet, çiğneler, meneler, üst, tavan. Bak şu da kaç yılında yapılmış sonra? 1919 herhalde. Sayın yolcularımız, bugün seferimiz gecikmeli 1986 Lütfiye. O şey oğlum, eserin yapılışı. Evet. Hayır, bu binayı Seramiği soruyorsan, dedim zaten. seramiği mi sordun? Ha, onu anlamamıştım.
Bitirdin Kayıtta mi? mıyız şu anda? Evet. Sen çayını bitirdin mi? Evet. Ben her şeyi hızlı tüketirim. İnsanları tükettiğim gibi Hüseyin seni de tüketirim bir gün. Ya beni tüketemezsiniz abi. Özleyeceğim Beşiktaş'ı. Bu Beşiktaş'ta son zamanlarım. 20 seneden sonra artık memleketim İzmir'e dönüş yapıyorum. Daha doğrusu memleketim Balçova'ya. Sen yine gelirsin gibi geliyor bana ama. Dünyada yaşanacak çok güzel şehirler de var. Mesela Aa. Balçova. Sana kolay gelsin kardeşim. Ben bir Balçova manyağı Ben olarak. Antalyalı oldum artık. Sana gel şeyi göstereyim Hüseyin. Beşiktaş'ın plajını göstereceğim şimdi. Bu plajı her yerde göremezsin kardeşim. Şimdi Beşiktaş'ın plajına doğru gidiyoruz. Evet. Geldik. İşte Beşiktaş'ın plajı. Burası, şu köşe. Burası Barbaros Hayrettin Paşa'nın gemisini bağladığı yer. Şu da şey var, türbesi var hatta. Yani buraya Barbaros Hayrettin Paşa, Kızıl Sakal buraya bağlıyormuş Allah gemisini. Allah. Evet. Mesela orada çok güzel bir heykeli vardır. Şöyle göstereyim. Hop. Şu mu? Evet. O karşıda gördüğünde Mimar Sinan'ın eseri bir cami. Ben de bilmemiş gibi yapıyorum da. Evet. Aslında sen de Şey buraları oluyor. biliyorsun. Şurada var. Bir de şurada Barbaros Hayrettin Paşa'nın, yani Kızıl Sakal'ın türbesi var. Götüreyim seni oraya. İster misin? Barbarossa. Barbarossa. Yani kızıl Yani bunları sakal. Rosa. evet, bunları yanlış kızıl- oluyor biliyor olabilirim. Dur, Evet. Barbarossa. Ama Barbarossa da Kızıl işte sakal. evet işte bak Cezayir ve Tunus. Preveze Deniz Savaşı galibi. Kaptanı Barbaros Derya. Hayrettin Paşa türbesi. Gel. Türbe. Tabii, türbeye giriyorsun. Kendisi Oo, rozmarinler var. gerçek bir Biberiye. Beşiktaşlıdır. Ne zaman seferden dönse Kaptanı Derya. Beşiktaş'a kadırgasını ya da gemisini, teknesini bağlıyormuş. Ayakkabı çıkartılıyor ama içeriye girmek. Evet oğlum türbeye giriyorsun ya. Hayır, gireceğiz mi onu diyorum. Yani sanduka var. Yani kendi bayrağı var şeyi. Bak ben buraya hiç girmedim. Girelim oğlum yanlışken o Sen zaman. bu işi daha iyi yapıyorsun. Ben çok beceremiyorum. Bu gelenek de bizde var bir tek. Öyle bir şey. Bu kendi sancak bayrağı. Gemisine taktığı. Eşi, He? oğlu, bu kendi. Burası senin iş yeri değilmiş ha. Sessiz, sakin. Adam kalkıp şu Beşiktaş'a basa ağlar ha şimdi. Aynı zamanda burası sahil. Mis gibi deniz. Sessiz. Kolay gelsin. Şöyle Pek gürültüye zor bak. olmuyordu gerçi ama. Ne için? Gerçi her işin öyle diyoruz da zorluğu var sonra. Cezayir Zamanında ve Tunus bura... ve Malta Fatih olduğu için Malta eriği getirip dikmişler buraya. Burada daha olmamış lan, bizimkiler çürüdü. Lan oğlum Antalya'da mevsim bir günde değişiyor. Manyak adam. Hayır, oldu ve bitti yani. Geçti. Ben bunları ChatGPT'ye okutuyorum. Yapıyor musun sen de yazıları? He. Çok güzel okuyor. Evet. Şeye sokayım seni. Denizcilik Müzesi'ne ister misin? Sok abi. Büyük çünkü orası. Biz 2 saat sürüyor gezmesi. Oo, çok büyükse boş ver. Kadırgalar, gemiler var. Bence burası kapanmak üzeredir ha. 5'te kapanıyor oğlum. Müze Saat bu ya. kaç? Saat 3. Ne 4'e oğlum? geliyor. Sen o bildin bütün aşk bahçelerini. Hüseyin, Ha. ücretliymiş video ve fotoğraf çekimi herhalde. Kendimizi anı olarak çekemiyor muyuz fotoğraf falan? Müze kart değilse girmeyelim ya. Müze kart geçerli değildir diyor. Nerede diyor? Bak Göremedim. şurada, kırmızı yazı. Ha, o kadar önemli değil. İşte şöyle gemiler var ya. Uzun güzel. uzun padişah gemileri var böyle. Aynen. Ben 3-4 kere gezdiğim için. Tamam. Zaten büyük diyorsun bu saatte de. 2 saat sürüyor. Serin serin Evet, gezerdik. evet. Aslında görsen güzel olur da 160 liraya bilemedim. Biraya mı versek daha mantıklı gelirdi. Kıyaslamamız bizim direkt Ya görelim. tabii alkollü 160, 300 birader biz onunla 320 içeriz. içeriz oğlum. Manyak mısın sen? 95 liraya bira var Beşiktaş'ta. Daha ne yapayım? İstanbul'da olaylar. Ambulans. Sen o bildin bütün aşk bahçelerinin en nadide çiçeğisin. Burası da Dolmabahçe'nin yani Beşiktaşların çok sevdiği bir cadde. Yani Beşiktaş taraftarlarının. Burası Beşiktaş'ın stadına gidiyor. Burası Dolmabahçe Taksim'e Caddesi. gidiyor. Evet. Bayılıyorum bu caddenin görüntüsüne. Burası akaretler. Gençler de- orada jingle jingle geziyor. Akaret. Burası da caddemiz. 10 numara bir caddedir. Yani Türkiye'de en beğendiğim cadde burası. Şuraya girmek bakış ister var miyiz? ya. Ne Müze bu? kartımız geçiyor burada. Gel. Resim Müzesi. Evet. Evet, Soner'le geziyoruz. Şimdi Dolmabahçe'nin şeyine gidiyoruz şu an. Ben haftada bir 2 kere geliyorum Sen buraya. telefonda mı müze kart? Zaten başka türlü olmuyor artık herhalde. Evet, evet. Kare kodu oluştur. Ay yine buraya şey mi koyacağız? Evet, maalesef. Lan, nereye gidiyorsun? Aldı başını gidiyor. İçine radyasyon girer mi? Dur bekle. Neyin için radyasyon giriyor? X-ray cihazı oğlum, ne radyasyonu? Oğlum işte saati radyasyon.
Amcanın teki atlıyor ya bunun içine havaalanında. Yeter artık diye içine giriyor ya. Biliyor musun? Buradan geçmeniz lazım diyorlar. X-Ray'in içine biniyor. Ama en mantıklısı yani. Gir çık kemeri çıkar bilmem ne yap. Ha herif sinirlenip öyle yapıyor. Yani. Türkiye'de oluyor hatta. Burası müze kart, emin misin geçtiğine? Evet evet. Oğlum geliyorum, haftada 2 kere geliyorum ya. Niye? Şurada kafeleri falan var, güzel oluyor kafesi. Değil mi? Evet. Bir dakika dur, şifremi Ben şeyim hatırlamam abi. lazım. Önceden hazırlarım. Bak ne kadar düşünceliyim, görüyor musun? Hem çekim yapıyorum. Hayatımda ilk defa bu kadar müze kartı kullandım. Normalde bir yere gidiyorsun. çok mantıklı. bir sene Ülkenin- çok iyi, çok. Ülkenin şeylerine katkıda bulunuyorsun gitmesen de. Yapabileceğim mi acaba? Hep burada takılıyorum. Şey yapıyorsun, kartlarım. Kartlarım. Heh. Kare kod oluştur. Bluetooth niye istedi ki? Hiçbir Onu fikrim yok. istiyor. Siz yıl içerisinde 2 kez giriş yaptınız mı buraya? Ha, geçen de geldim. Üçüncü giriş olmuyor aynı müze kartında. Aa. İsterseniz aynen en fazla aynı yere 2 kere giriş yapın. İsterseniz müze kartı yenileyebilirseniz hem hakkınız yenilenir ya da bilet alabilirsiniz. Yok Tamam. ya, Bilet tamam, ne boş kadar ver. ki? Bahçeye mi geleceksiniz sadece? 100 TL. Yok ya. Bir tane bira içeriz. Ama bu hani bahçeden çıkınca öbür bahçeye geçmek için de ayrıyetten para ödüyorsun falan. Değil mi? O bahçe bileti sadece resimlisi bahçede Evet. geçerli olur. Öbüründe değil. Tamam boş ver. Tamam, Benim olsun hakkım da ya. gitti bak, Aa. görüyor musun? Belki ben de haftaya gelecektim buraya Olabilir. yine. Bir daha geldi. Teşekkür ederiz. Gerçi ben 2 İyi defa çalışmalar. gelebilirim. Teşekkürler. 2 kere dedik. Soner'le gezemiyoruz serimize. Müzelere Müzelere giremiyoruz. giremiyoruz. Denizcilik- Kıyamadık paramıza. En sonunda bir çöp. Herifin torbasının ucundan geçmiş ama harbiden de orada torbanın ne alakası var birader. Evet. Soner'le gezemiyoruz serimize kaldığımız yerden. Orası da Dolmabahçe değildi değil mi? Orası Dolmabahçe'nin müze kısmı. Ha, Yani tamam. aslında saraydan çıkarılmış eserler var. Böyle depolardan, oradan buradan. Osman Hamdi'nin çalışma odası var. Orada gösteriyor, resim odası gibi bir şey yapmışlar. Burası da güzel Dolmabahçe Caddesi. Bu sarı büyük araçlar da Özel otobüs. dama da gelmiş yana. Aha. Yani taksi şeyi. Onun nereden çıktığını biliyor musun? Biliyorum. Sen o bilim bütün aşk Ama bu bilgiyi bahçeleri. arkadaşlarımızla paylaşmak istersen Araştırsınlar, öğrensinler. O kadar Topa diyorsun. giremeyeceğim şimdi çünkü. ilk taksi fikri çıktığında başlıyorlar. Ondan sonra bir dediğin gibi birisi ayrışmak için mi artık karışıklık mı oluyor, bir şey oluyor. Kendini Ayrıştırmak bir- için kendini aynen bunu yapıyor. Öyle bir nevi oturtuyor yani. Eskinin Herkes- Uber'i gibi. Ha ya da şöyle miydi ya da insanlar bilemiyor neyin taksi olup olmadığını gibi öyle bir durum vardı. Evet, O- yani adam oraya aslında kendini bir kurumsal bir şey yapıyor. Ayırt edici özellik yapıyor. Dolmabahçe'nin kuzey kapısı. Kuzey kapısı kısmını ben attım da. Yo, burası kuzeye bakmıyordur ya. Burası batı kapısı mı acaba? Burası Dolmabahçe. Dolmabahçe'nin çok şık bir kapısı. Ana kapısı. Büyük ihtimal buradan padişahın giriş çıkışı oluyor. Evet. Yandan. Ana kapıdan da herhalde şeyleri alıyorlar. Bu saray. Bu yazlık saray. Balyanlar yapıyor onu. Balyan mıydı? Baldan mıydı? Mimarlar. Sarayın 7 göbek mimarı. Geldin mi hiç şurada maça? Daha yeni stada gelmedim daha. Ha? Yeni stada gelmedim. Aslında burada at çiftliği var o sarayın ve bu sarayın da havalandırma boruları hani nem rutubet olmasın diye bu Beşiktaş stadının altında olduğu söyleniyordu. Öyle bir sürü muhabbeti vardı. Şu dışarıdaki duvar eski stat'tan kalma. Onu bıraktılar. Oğlum ben yanlış şortu giydim ya. Niye? Bunun cepleri kısıtlı, bir de çok eşya almışım yine yanıma. Kulaklık saçma Oğlum sapan. suyu içmiyorsan at. Suyu Haşır. atacağım ya, az kaldı. Birikmeye Dik bitireyim. şunu kafana ya. Haşır uşur elinde. Ne uğraşıyorsun? Şu şeyin içine koy. Abinin... Sen o bildiğim bütün aşk şarkıları beyhude Kız sana baktı sana. çiçeğisi. Bağırıyor mu? Ondan bakmıştır. YouTube. Allah bizi alıyordun ya. Burası da benzin istasyonu. Çok nadir rastlanır İstanbul'da. İnanılmaz. Sen o bildiğim... Ağzıma takıldı soktuğumuz şarkı ya. Soner'le geziyoruz. Benim bu şarkıyı dinlemem lazım yoksa çıkaramam onu aklımdan. Oğlum bu kesik karpuzlar alan var mıdır ya? Var tabii oğlum. Kralın motoru kes ya. Gerçi şey diyoruz ya, hani açıkta satılıyor. Şu an açıktan da zaten ağzımıza burnumuza o şey, her şey Tabii. giriyor. Aslında şey olarak baktığında yok ama Vay. bak şuraya hiç gelmemiştim. Bu Şuradan çok şimdi yürüdüm. sizi adalara Yazı, kışı, giden- baharı. Motorların olduğu iskeleye getirdik. Buraya böyle ilginç bir şey yaptılar. Halen ben bunun niye bu yönde olduğunu anlamış değilim. Yani Şimdi- bu niye böyle bize doğru bakıyor da denize doğru bakmıyor? Aklım almıyor yani. Bunun neden böyle olmuş? Bunun bir açıklamasını halen bulamadım. Evet, şurası set üstü mesela karşısı. Buraya set üstü diyorlar.
Burası Kabataş. İzmir'de Karataş, burada Kabataş. İstanbul Boğaz İçi Köprüsü. Bununla ilgili harika bir belgesel var. Dev Gençlik Köprüsü diye YouTube'da bulabilirsiniz belki, bilmiyorum. Burada olaylar olmuştu ya, bir şeyler olmuştu. Eylemler falan. Burada derken burayı için mi bahsediyorsun? Şu yapılırken bir şeyler olmuştu diye hatırlıyorum. Ha evet, burada daha önceden öbür belediyenin bir projesi vardı, onu iptal ettiler. Sonra buraya yeni bir proje. Çünkü öbür belediyenin yaptığı proje pek Bak şimdi sonra değilmiş yani. Taksim'e neyle gideceğiz dedin oğlum? Yürüyerek çıkarız lan şuradan. Finiküler var oğlum, ne çıkacağız? Manyak mısın sen? Ne var? Finiküler. Bu tünelle aşağı indiğimiz dalga mı? Evet, böyle tünelde aşağı iniyorsun. Aynısından burada da var. Çok iyi. Evet, finiküler. Finiküler. Dur artık nereden geliyor? Fransızca. Finiküler. Vasküler. Şu karşıdaki İstanbul'un tüyü, tam karşıda Çamlıca Kulesi. Oradan öyle böyle yani hiç... Ben beğendim abi. Neyini be, Singapur mu oğlum burası? Olsun. Daha böyle mantıklı bir şey yaparsın, kule yaparsın. Ne yapacaksın yani tam ne Ya mantığı? bu Kule kadar. abi. Heykel yap oraya, heykelin içini kule yap. Brezilya'daki Abi, İsa heykeli gibi. Yani bu vizyonsuzluktan başka bir şey değil. Yani hiç şehre ait olmayan bir yapı ya. Bir Çağdaş Öztürk bir sen böyle Hayır ama bir bak, hayır her şey değil bak şimdi. Ya bu oraya oluyor mu? Oluyor. Yani bu kadar tarihi bir... Linç yemeyeceksen bana okey yani. Yani linç yemek değil yani. Ben estetik açıdan değerlendiriyorum. Tamam, Bence sizin çok sanatsal gözünüz, siz kayıp sanatçısınız bir abi. yani boşa harcanmış bir. Tamam, oraya bir kule lazım da orada bir sürü anten var. Yani bir yere hepsini topladılar. Ama oraya böyle ne bileyim Akdeniz kadın heykeli var mesela. Onun git devasalını çak oraya. Mükemmel bir heykel. Siz Yani ne diyorsunuz arkadaşlar? bir şey diyecek bir Bir şey yok. zoom yap. Hayır, Soner'e mi katılıyorsunuz bana mı? Şimdi Yani estetik olarak bir şeyi yok yani. Bir duruşu yok. Yani 09 kalem ucu gibi. Yani ben ama onu çıkacaksın zaten. Ne ya altına ne çık- yaparsan hayır, yap, onu çıkacaksın zaten. Hocam hayır, ona bir sürü şey yapabilirsin, seçenek yapabilirsin. Benim bildiğim o Brezilya'daki İsa heykeli de aslında bir televizyon anteni şeyi gibi kullanmışlar bir dönem. Yani tamam, onu İspanyollar hediye etmiş oraya ama Portekizler mi, İspanyollar mı ne? O da yanlış bilgi olabilir. Evet. Burada bizden alacağınız bilgilerin hiçbir şeyi Tabii yok. canım, siz direkt araştırın yani. Aynen. Hiç bana inanmayın zaten. Bende tarihler çok karışıyor. Ben genelde böyle şeyleri vermekten çekinirim hani yalan yanlış bilgi olmasın diye. Ben severim yalan tarih. Yalan tarih. Sen Bayılırım. zaten yani ben seni tanıdığımdan beri Yalan tarih severim. Ben seninle ilgili konuşayım ya. Bu benim, yani bilmeyenler için, bu videoyu ilk defa izleyecek, beni ilk defa izleyecek insanlar için Soner benim ilkokulda 2'den beri arkadaşım. 3. 2 mi 3 mü bilmiyorum. Ben 2 O bir diye sene çok hatırlıyorum. önemli. Ama ben 3'te öbür tarafa gitmedim mi abi? Sen Asil Nadire 5'te gittin. Bir sene okudun orada. Yok. Yarım dönem diye biliyorum ben. Ya öyle bir şey işte yani. Ya 5'in bir şeyinde gittin. Bilmiyorum işte. Neyse ilkokuldan beri arkadaşız. Kendisi grafik tasarımcı. Freelance. Hala öyle. Freelance takılıyor. 18-20 senedir burada değil mi? İstanbul'dasın. Şu an bir karar aldı. İzmir'e dönmek istiyor. Eskinin tabiriyle serbest meslek erbabıyım. Serbest meslek. Evet. Şu an serbest Serbest meslek karar. Ben mesleği de ya. ben de. Ben serbest ilkokulda meslek şeye var. çok şaşırırdım ya. Mesela annem baban, yani bizde böyle bir tuhaf bir şey var. Annem baban ne iş yapıyor diye sorarlar ya öğretmenler. Öğretmen soruyordu işte, senin annen baban ne iş yapıyor? Biri diyor işte bilmem ne bilmem ne. Kimisi de diyor ki serbest meslek erbabı. Ulan diyorum, serbest nasıl bir meslek acaba? Ha, kafam almıyordu bazı şeyleri benim. O serbestlik neymiş falan diye düşünürken. Çünkü çevremde benim bütün sülalem ya öğretmen ya Evet. bir şey. Yani Ya hep devlet bilmiyorduk memuru onun yani. dedim Evet. ama, aynen. Bir de atam izindeyiz, hep izindeyiz. Evet, ben hep izindeyiz. Tatildeyiz sanıyordum. Allah Allah, hiç de Bende de izinde vardı değiliz o. falan. Ülkenin üstüne bir Rus atmışlar gibi ya. Sen gel Antalya'ya da gör ne yaptıklarını. Tarihi Yarımada arkadaşlar karşıda. Topkapı, Ayasofya. Ayasofya ve Sultanahmet Camisi. Bak, kedi gören Hepsi turist. şurada. Kapalı Çarşı hemen kenarında. Oradan aşağı iniyorsun Eminönü. Oradan karşıya geçiyorsun. Yukarıya çıktın mı Taksim. Taksim'den geliyorsun. Aşağı iniyorsun Beşiktaş. Karşıya geçtin Kadıköy şu taraf. Şuralar Üsküdar. Yukarıya çıktın mı Bebek falan filan, işte İstanbul'da bu kadar yani. Hani gözülecek yerleri çok Gerçekten hızlı bir tur. İnanılmaz iyi anlattınız İstanbul'u. Çok, ben bu kadar çabuk anlatamazdım. Evet abi, bu işte tarihi Yarımada. Kafanızda Dediğim gibi canlandırın. Şeyler aynen. Gelirseniz oraları geziyorsun Evet. zaten. Fix tur. Ben mesela turu da şöyle yapıyorum. Taksim'e, yani Beşiktaş'ta kalırsak genelde Soner'de kaldığım için yukarıya Taksim'e çıkıyorum. Taksim'den İstiklal'den aşağı iniyorum. Eminönü'ne, Eminönü'den karşıya, yani Eminönü'ne değil de. Dondurma yalamak ister misin? Hayır. Aa. Karşıya Eminönü'de gidiyorsun, bir balık ekmek yiyorsun. Oradan çıkıyorsun yukarıya Topkapı Sarayı, Ayasofya. Limonat?
Ne? Limonata. Çay, Şeker. kahve. Şeker çok içtik abi. Kahve. Çıkarmadan 5. 5. Oo kral. Bunlar da... Dur! Ah! Soner'le geziyoruz. Şu an Kabataş iskelesinden ve durağından. Finiküler. Tarihi şey değil mi? O tünel. Ya o da finiküler ama bu moderni. o Fransızların yaptığı, bu da bizimkilerin yaptığı. Banka kartını okuttun mu olacak mı? Olur ama sanırsam Maestro'ya geçiyor sadece. Maestro'muz var ya. Maestro. Şu Maestro değil mi? Al Maestro. Evet, bakayım Taksim'e mi çıkıyor şimdi finiküler? Ha, çıkmayalım mı? Yetersiz Gel bununla geç. Dur hayır ben bakiye yükleyeceğim zaten. Bu kartla oluyor galiba değil mi? 60 lira. Soner gelsene lan. Gel lan. Dur buna doldurmam lazım ama. Arkadaşlar aklınızda bulunsun. İstanbul kart yerine. Buna mı biniyoruz? Yok istiyorsan yürü. Buna mı bineceksin? Hayır yani şeyimiz bu mu? Böyle. Gel. Şöyle şurası da sanki daha iyi. Şöyle kat lan. Buradan dümdüz yukarıya değil mi? Aha. Böyle İstanbul kartla değil normal banka kartıyla da okutarak geçiliyor. Bu bindiğimiz Taksim'e yukarıya çıkan şey 60 lira. Kartla İstanbul kartla 42 lira. Ama boş kartın fiyatı da 165 lira mıymış neymiş. Gençler hemen kanala bakıyorlar şimdi. Bakıyorsunuz mu? Nasıl? En sonki videoya bakıyorum, teknede kamp. Evet. Sen bende ne diye kayıtlısın biliyor musun? Arkadaşlar çok merak ettiler kamera olduğu için elimizde de. Abi YouTuber mısın diye isim verdim şimdi izliyorlar. Sen bende ne diye kayıtlısın El peki? sallayın sizi de koyayım kameraya. Eyvallah. Evet gidiyoruz. Oo, freni bayağı sağlam. Şuradan ineceğiz. Şu taraftan mı? Şuradan. Ya da buradan. Aa oradan iniyormuş. Hüseyin. Buradan iniyoruz. Kafam karıştı gene. Kral. Belim ağrıdı be. Oğlum kilo almışsın kilo ondan. Kim? Sen. Şuradan geçebiliyorsak niye oradan Tabii. zorlayalım? Yeni kapı Hacı Osman. Ben buradan yürüyeceğim. Ha, şunu beklemeyelim. Sen de gel. Spor yapmış olurum. Aynen abi. Yerler. Koşuyormuşum gibi. Ben merdivenleri hızlı çıkarım aga. Hocam o bende yok ya. Bende var. Gerek yok. Dizlerimi yoramam yani. 80 yaşına kadar lazım. Ama o dizlerindeki kasları geliştirdiğin için şey oluyor. En nadide çiçeğisin. Gel hadi gel. Seni mi kırayım Soner gel. Eğer böyle vaktin yoksa, hani Direkt Taksim'in girişine çıktık. Benim de Taksim'i en sevdiğim saatleri ya. Kalabalıktan mı gidelim yoksa şeyden şu arkadan mı Hayır götüreyim ben arkadan seni? gidelim. Arkadaşlar kalabalık böyle. Boylu boyunca. Soner'le aralardan geziyoruz. Aralardan. Burası alt sokağı Taksim'in. Evet. Paralelinde Burası sakin gidiyoruz. olur. Yani böyle ben Taksim tünele doğru yürüyeceğim dersen buradan gideceksin abi. En temizi burası. Arada az insan olur, kafan karışmaz o kalabalıkta. Bombalar genellikle üst caddede patlar. Patlar evet burada en azından Burada- riski Evet, minimize riski yok. edersin. Burada cepçi olmaz. Olur o nasıl olmaz. Ha bu arada Taksim Caddesi gerçekten hafta sonları çok güvenli bir caddedir yani. Binlerce polis çalışıyor. Abi her yer kamera, her Polis yer de var, polis, siviller dolu. çok fazla. Aynen. Yani o yüzden kafan rahat olsun. Geceleyin bana bir şey olur mu falan. Hiç. Anında böyle yanında Arkadaşlar. bitiveriyor memurlar. Gelin gezin. Şak hemen ters Rahat kelepçe. rahat. Akşam tam saatleri. Güzel altın saatlere geldik. Tabii. Yavaştan. İstanbul'un en güzel saati Paralar ya. akıyor ya. Kapanmıyor bak. Paradan kapanmıyor abi Lan ya. ne olur lan. Cebinde 20 tane 200 lira olsa ne olur ya? Ben hiç taşımıyorum abi nakit. Sıfır. Nakit ben de taşımıyorum da. Eyvallah. Hadi bro. Hadi bakalım. İstanbul'a gelince yapılması gereken en temel iş bira için. Bu Meret de bir değişik ya. Öyle içmesen hani ararsın ya. Hani bir şey vardı ya Esaretin Bedeli'nde bir çatıda bira içiyorlar. Adam o birayı bir anlatıyor hani. Ben onu askerde yaşıyordum Soner. Hayvan gibi çalışıyoruz böyle ot yoluyoruz bilmem ne, kavruluyoruz sıcakta, bir şey yok. Birader bir mola veriliyor, bu içtiğin su, ne bileyim hani ondan sonra bir oradaki yediğin yemek, kahramanalar ben nasıl yiyordum biliyor musun? Millet yemez ya, orada ben böyle lökür lökür götürüyordum. Ben ya. de askerde iyi kilo alıp geldim ben. 73 kilo gittim, 93 kilo geldim. Ben ölüp geldim neredeyse, zatürre oldum. Bir ay Yo ben bayağı kaslı bir şekilde geldim yani. Adonislerim vardı Hüseyin.
Abi yaşıyorsunuz bu hayatı. Ama ben şöyleydi yani. Askerlik yaptığım yerin yanında şey var, spor salonu vardı. 5 ayda yapabildiğim kadar yaptım. Gidip orada takılabiliyordunuz ha. Tabii. Bir saat vardı erlere. Sen er miydin? Ermiştim. Er mi? Tabii ben bariyer olarak yaptım Niye er askerliği. oldu? Bariyer Çavuş olman lazımmış. lazım abi. Bizde denizcilerde yok. Aa. Evet. Ama bir tane çocuğu Soner bu arada Antalya Akdeniz Üniversitesi heykel mezunu. Ondan dedim yani normalde 4 yıl mezun, 4 yıllıklar çavuş oluyor diye biliyorum. Yok, yedek subay oluyorsunuz. yedek subay statüsünde gözüküyorsun. Fakat Ya da asteğmenliğe yani gider başvurdun mu gitmez sen? hemen onbaşı mı çavuş yapıyorlar. Bizde yok o işler. Yani denizcilikte yoktu. Biz denizciydik. Deniz görmedim ama denizciydim yani. İstanbul'daydın değil mi sen? Hayır. İskenderun'da. Bariyerdim. Ama sen bir acemiliğin mi buradaydı? Bir İstanbul'a gelmemiş miydin sen? Sen hiç İstanbul'a Ben hep gelmedin mi? İskenderun'da kaldım. Acemiliğin de ora, usta birliğin de ora. Dağıtınız ne? Hepsi orada ya. 6 ay mı yapmıştın sen? Evet. İşte. Ali. Öyle arkadaşlar. Neyse Ne yapayım, sen şarjımız ne bitiyor. yapıyorsun? Şu an Gezi Parkı'na giriyoruz. Burası eski Toplu Kışlası. Buradan giremiyoruz ama sanki. Yandan girmemiz lazım. Burası Topçu Kışlası. Buradaki askerler şeriat isteğiyle baş kaldırıyorlar Osmanlı'da. Sonra Balkanlardan subaylar geliyor, atlı subaylar. O baş kaldıran... Dur hayvan panik yapmış. Evet, niye öyle heyecanlı geçti? Birini kaybetmiş anladığım kadarıyla. Sonra geliyorlar Balkanlardan subaylar. Bunları dümdüz ediyorlar. Bunlar da ıhlamur ağacı. Sonra şu yürüdüğümüz zemin aslında bu kadar yüksek olmasının tek sebebi o kışlayı yıkıyorlar, Topçu Kışlası'nı. Evet, burada. Evet, onun molozunun üstündeyiz şu an. Gezi Parkı'ndayız şu an. Burası Taksim'in ortasında bir yeşil vadi gibi. Güzel bir park. Bundan başka böyle ağaç görebileceğiniz bir yer yok burada. Yeditepe abi aslında çok büyük ormanmış buralar. Bak, Her yer orman da artık sadece bina. kalan yerlerde hala böyle fışkırıyor. Hani var şeyler de ama Evet. tabii ki şehrin bütün... Ya burada insanların bu yeşili koruma arzusunu buraya gelip gezerseniz anlarsınız. Evet. Yani o şu buranın böyle Taksim'den veya aşağıdan Beşiktaş'tan nereden gelirsen gel. Hiç böyle bir alan yok. Ha şurasıydı teleferik. Evet, oraya doğru gideceğiz şimdi. Şimdi teleferikle karşı Beşiktaş'a geçeceğiz. Buranın altında bir tünel var. O tünelde de sergi yapıyorlar arada. İstanbul gizemlerle dolu. Ama sana sadece giysini gösteriyorum. Gizem kısmını daha gösteremedim. O kısma gitmemiz için Sultanahmet'e gitmemiz lazım. Mabet ağacı mı? Mabet. Mabet ağacı dikmişler. Soner ağaçlarda iyi olduğunu iddia ediyor. Ben iyiyimdir ağaç Ben- konusunda. Şu ıhlamur mu dedin? Hayır, o ıhlamur değil hocam. Ne yaptın? Ne o? O ağacı bilmiyorum ismini ama o çok var İstanbul'da, her yerde görebiliyorum. Tamam o iyiyim dediğin bildiklerinde iyisin hacı. Hayır, Onda bunun ben tam de iyiyim. ismini bilmiyorum canım. Bu böyle Mesela çam. kahve gibi bak şeyi var. Bak kahve Evet. gibi bunun şeyleri. Gördün mü? Evet. Şunu gördün mü? Hayır. Keşke bunu da görseydin. Keşke. Bak Hüseyin, bu çam. işte onda ben de iyiyim abi. Bildiklerimde çok Akdeniz iyiyim. ikliminde çok sıklıkla yaslanan. Yine bayağı şey ya şuraya kadar. Oğlum manyaksı, yemyeşil ya, böyle bir yer yok yani. O şehrin ortasında 10 numara bir mekan ya. Mesela İzmir'de de yok böyle bir şey. İzmir'de de Allah'tan fuar yapılmış zamanında. Ben neden Antalya'yı seviyorum? Neden? Bence- Beton olduğu için mi? Nasıl beton ya? Oğlum Antalya'da- Antalya'nın sen hiç Kepez'den yukarıdan aşağı baktın Abi mı? Antalya oradan beton yani. Tamam da o zaten büyük şehir. Türkiye'de büyük Ya şehirlerin böyle bir çirkin hepsi öyle yapılaşma abi. yok yani Antalya'da. Her Ama şey en birbirinin azından aynısı. O Atatürk Parkı'na gidebiliyorsun. Konyaaltı var. Tamam işte Kaş oraya tarafı, Allah'tan onlar da geçmişte hani kurtarılmış bölgeler şey. Falezler, Lara yani Ama- oralar. Ulan falezin üstüne apartman yapmış adam. Bak sinirlendim yine durduk Evet yere oğlum, ya. çok yükseliyorsun. Yükseliyorum, ben bu ülkenin başında olsam hepsini yıkar dümdüz ederim onları. Yapar. Yapar. Bak 10 numara Boğaz. Kedili Park'ta bu köpekler kıvırcık. çok moda oldu ya. Herkes de bundan görüyor. Kokmuyor diye. Küçük. Kokmuyor mu? Aha, bunlar kokmuyor. Aa. Öbür köpekler gibi ağır kokusu yok, tüyleri dökülmüyor. Bak bu at kestanesi Hüseyin'ciğim. Şu mu? Evet, bu at kestanesi. Bilenler yazar abi. Hadi bakalım. Ulan Evet. Çekiyorum. El sallayın. Haydi. Abi. Abi. Hüseyin Yoldaş Öztürk. Takip edin. Takip Like et. dağıtın. Hüseyin Yoldaş Öztürk. Koş baba. Taşkışla'dan binip Beşiktaş mı karşı? evet. Bu Taşkışla Beşiktaş, Taşkışla Beşiktaş. Sen mi ödüyorsun? karşıda Ben ödeyeceğiz ödeyeyim. zaten. Tamam. İki Şuradan vadi destek arasındaki olur şey bu. herhalde. Evet, karşıya.
karşılıklı geldiler. Bak oradan da çıktı. 2 gidiyor, 2 geliyor. Benim evde şu kule var ya. Kulenin orası işte. Evet. Hemen o Hı hı. 6. Maçka Residence. Son 25 gün. Bu arada Soner İzmir'e taşınıyor ve YouTube kanalı açacak. Ben mi? Açmayacaksın. Açayım mı? Aç. Oradan desteklerinizi alırız. Tamam. Alırız. Açınca haber veririm. Açınca haber veririz. Bir video dönüşte de çekeriz. Zaten Çekeriz. dönünce beraber bir Antalya yaparız. Olur. İzmir'de teknede ağırlarım, sana bir yemek yaparım. Tamam. Ne diyorsun? Olur. Artı 18 çekeyim diyorum. Artı 18 olacakmış. Zaten benim eksi 18. Bir bunlar var galiba. Şu çocuklar var. Onun harici hep artı 18. Hop. Yeşilliklere değdi. Benim çok kötü ya. Arkadaşlar buradan veda ediyoruz. Şu güzel manzarada. Evet, şöyle daha iyi görünüyor ama. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Buradan mı bitiriyorsun? Buradan nereden bitireyim? Evden mi bitireyim? Şurada bitirsin. Geç kaldık, oraya atladık bunu. Burası da Beşiktaş stadı var solumuzda. Gösterdim. Çektiyse. Şimdi altımızda küçük çiftlik park olacak bak birazdan. Şu solda. Ritz-Carlton'da var. Mimar olsam intihar edeceğim bir yapı yani. Ritz-Carlton mıdır nedir yani çirkin bir bina. Sonra yine beğenmediği bir yapıyla karşılamıştık. Oğlum Hilton'a ne diyorsun? Hilton hiç olmasa daha estetik yani. O şehrin göbeğinde cam bir bina, çirkin. Mimar olsa Abi utanırım Hilton yani. estetik mi geliyor şu an sana? Hilton ona göre daha estetik. Tabii daha eski bir yapı bu da. Daha eski. 80'ler 70'lerdir yani. 70. Daha eski. Allah onu aldık değil mi lan? Hiçbir şey düşürmedik oradan. düşünmedik de belim iptal ya. Kaşların arasından domdom kuşunu değil. Belim var ya Buraya para ödeyeceğiz. Aha, çıkarken ödüyorsun. Ay belim gitti. Aa 31 lira. Senden 31 çekti, benden 41. 2 kere bastık ya. Lan herkes çakal olmuş ya. Bunun şeyini yükleyebilirsin telefonla. Uygulamayı mı? Aha. Yukarı çıkacağız ondan sonra. Kart almana gerek yok yani. İyiymiş. Ve hayvan gibi de çalışıyor. Normal çalışsa yeter abi. Hayır yani öyle olmuyor. Çalışıyor yani alet. Aa, belim var ya akıllara zarar. Ayrıldı. Çok kötü oldu ya. %1 şarjım kaldı. Şu güzel çeşmeden size veda ediyoruz. Umarım beğenirsiniz. Böyle değişik bir konsept, değişik bir video oldu. Soner biraderimle bütün gün. Tam böyle randımanlı gezemedik ama idare et artık. Yeter abi, olay muhabbet Yani diye işte. düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İstanbul'dan, Beşiktaş'tan herkese çok selamlar. Yarın görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Soner, tıpkı çocukluğumuzdaki gibi dalıyoruz ha. Evet. Buldum mu yiyeceğim meyveyi hocam. Dalından, Aynen. taze. Antalya'da da bayılıyorum buna. He? Antalya'da bayılıyorum bu olaylara. Erik Bu erik çok ekşi ama aklın çıkar. çıksın. Ama böyle bir ekşi bir erik yok. Ben bundan turşu yapmayı planlıyordum ama bu sene de geçti. Seneye inşallah. Şunu indirdik mi olaylar tamamdır Soner. Çok ilginç bir erik ağacı ama bu. Hiç belli olmuyor biliyor musun eriği? Evet. Yaprağıyla aynı boy. Dur şampiyon bir saniye. Bir tane. Çok ekşi ama. Ekşi ama biraz olmuş galiba Soner. Ya bundan ben yapmayı düşünüyordum. Erik Güzel ekşisi. abi. Evet güzel. Erik ekşisi yapmayı düşünüyordun Hüseyin'cim. Amma ve lakin. Bu seneyi de kaçırdın. Sen? Şimdi o kadar ekşi bir şey yiyemeyeceğim. Çok da ekşi değil. Ya ekşi ama olmaya başlamış ya. Hmm. İyi ki doğdun.